Tabii ağırlıkla İzmir Fuarı. Dediğim gibi ben detaycısıydım sistemin. Ancak o tarihte İzmir'de üretim çok azdı. Yani belli bir oranda vardı ama bugünkü tarife göre yüksek teknoloji yoktu. Demirciler vardı, marangozlar, alçıcı vardı, şu vardı, bu vardı. Fakat bu insanlarla hayret verici hızla ve dakik sonuçları alan fuarlar yapılıyordu. Hiç unutmuyorum, Şeytan İsmail diye bir alçıcı vardı ve bir de Fikret'in bahçıvanı vardı. Şimdi ona söylüyorduk, bu fuar 20 gün sonra açılıyor. O da çimini atmıyor bir türlü tohumu. Kardeşim fuar açılacak 10 gün kaldı diyoruz. Efendim siz acele etmeyin diyor. O kadar hassastı ki adam 10 günde 15 günde çıkan çimi vardı ve geriye doğru sayarak 15 gün önce atıyordu. Hakikaten bir gün önce çim yoktu ama açılış günü patronlar geliyordu, çim çıkmış. Dolayısıyla İzmir'de Fikret'in yarattığı o başarının arkasında bu ilginç organizasyon yatıyordu. Şeytan İsmail Alçıcı, o da her şeyi yapabilen bir heykeltıraşla, sanatçıyla alçıcı arasında birisi. Ona da şöyle bir tarif ettiğiniz her şeyi adam yapıyordu. Üstelik de yani her şey son saniyede geliyordu. Ama bir defa aksilik oldu. Göl Gazinosu'nda Goodyear'e çok güzel bir stand yaptık. Hakikaten şıktı yani. En ufak detayına kadar ne çizdiysem hepsi yapıldı. Fakat son gece değil, birkaç gece önce binanın çatkısını kurduk, çatıyı oturttuk, yatmaya gittik. Bitiyor yani, birkaç gün kalmış. Ertesi sabah fuar kapısından girdim, baktım, Allah Allah bizim pavyon buradan demek ki görünmüyor dedim. Çünkü bizim pavyon yok. Çok ilginç bir olaydır. Bunu hiç kimseye de anlatmadım. Pavyon yok. Allah Allah, biraz daha yürüdüm. Şaşırtıcı bir şey. Yani yanlış yere mi bakıyorum diye geldim. Pavyon yok. Meğerse o gece fırtına çıkmış. Tam çapraz bağlantılar yapılmadığı için işçiler kendi kafasına göre bina yıkılmasın diye iplerle yandaki ağaçlara bağlamışlar. Tabii kavaktı onlar. Kavaklar sallandıkça bizim pavyonu olduğu gibi katlayıp gölün içine götürmüş. Üstelik de üstünde montaj yapan işçiler olması ile birlikte yani hep beraber suya girmişler. Ve ancak benim proje o kadar mükemmel detaylandırılmıştı ki tekrar ip takıp binayı ters çevirdik, yukarı çektik, bağlantıları yaptık, binayı kurtardık. Tabii o sırada Goodyear'cıların yaşadığı şoku anlatamam. Çünkü bir gün önce pavyon şeyin içinde, gölde duruyor. Ertesi gün yukarı çıkmış, boyanmış, her şey bitmiş, pırıl pırıl duruyor. Bunun için bunu söyledim. İşçiler tecrübesizdiler. İnsan yetiştirmek gerekiyordu. Yani bilemiyorlardı.